Merhaba teraziler, Ekim ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Ekim ayına adım attığınızda gökyüzü sizleri güçlü bir şekilde ön plana çıkaracak. Güneşin ve Merkür'ün burcunuzdaki yolculuğu kişisel kimliğinizi, duruşunuzu ve kararlarınızı öne çıkarıyor. Bu dönem kendinizi ifade etme ve hayatınızda yeni başlangıçlar yapma zamanı olacak. Ancak Merkür ile Jüpiter arasındaki kare açı özellikle ortak kaynaklar, borçlar ya da finansal konularda abartılı beklentiler yaratabilir. Kararlarınızı alırken aşırı iyimser olmamaya dikkat etmelisiniz. Venüs ise Başak Burcu'nda Güney Ay düğümü ile kavuşumda sizlere bilinçaltı ve geçmişten gelen karmalar üzerinden önemli bir farkındalık getiriyor. Eski bir ilişki yarası, gizli bir duygu veya kapanmamış bir defter bu dönemde karşınıza çıkabilir. Kuzey Ay düğümü karşıtlığı ise sizleri kendi burcunuza doğru çağırıyor. Artık geçmişin gölgelerinden sıyrılıp geleceğe cesurca adım atmalısınız. Mars ise Akrep Burcu'nda hareket ediyor. Maddi konular ve değer duygunuzla ilgili size harekete geçiriyor. Gelirlerinizde mücadele etmeniz gerekebilir. Fakat bu mücadele size aynı zamanda güç de kazandıracak bir mücadele. Kendi emeğinizin karşılığını almak için çok kararlı olacaksınız. Jüpiter ise Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Kariyer alanında büyüme ve genişleme enerjisi veriyor. Lilith ile yaptığı üçgen açı otorite figürleriyle ilişkilerinizde bazı gölgelerin açığa çıkabileceğini ama bu sayede kendi yolunuzu daha özgürce çizebileceğinizi gösteriyor. Satürn ve Neptün ise Balık Burcu'nda kavuşumda sizleri iş düzeniniz, günlük hayatınız ve sağlık konularında bir sınavdan geçiriyor. Artık hayatınızı sürdürülebilir bir düzene oturtmanız gerekiyor. Hayali planlar değil, somut adımlar atmalısınız. Ve Uranüs ile Plüto arasında güçlü bir üçgen var. İlişkilerinizde ve ortaklıklarınızda köklü dönüşümleri destekliyor. Özellikle uzun vadeli bağlarınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Sevgili teraziler, Ekim ayı giriş enerjileri size kendi kimliğinizi cesurca ortaya koyun diyor. Geçmişin gölgelerini bırakın diyor ve hayatınızı yeniden inşa edin diyor. Bu ay attığınız adımlar geleceğinizi belirleyecek kadar önemli olacaktır. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Sevgili teraziler, Ekim ayının ilk yarısına bakalım. Sizin için ilişkiler, ortaklıklar, aile ve iş dengesi açısından son derece belirleyici gözüküyor. Gökyüzünde ard arda oluşan tek kareler ve burcunuzda gerçekleşen önemli transitler sizleri hayatınızda büyük bir denge arayışına yönlendirecektir. 1 Ekim'de bir tek kare açı kalıbımız var. Ayın başında hemen Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le Oğlak'taki Ay karşı karşıya geliyor. Ve burcunuzdaki Merkür de bu her ikisine kare açı yapıyor ve bir tek kare açımız oluyor. Bu etki kariyeriniz ile ev ve aile yaşamınız arasında güçlü bir baskıyı gündeme getirebilir. Sizler bir yandan iş hayatında daha görünür olmak, toplumda kendinizi ifade etmek isterken, diğer yandan evdeki sorumluluklar ve aile ilişkileri sizi zorlayabilir. Merkür'ün burcunuzdaki etkisi tüm bu karmaşada karar vermeyi de zorlaştırabilir. İletişim krizlerine açık bir dönemdesiniz. Bu yüzden sözlerinizi dikkatli seçmelisiniz. 4 Ekim'de Venüs Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşacak. Bilinçaltınızda eski ilişki kalıplarını gündeme getirebilir. Geçmişten gelen bir ilişkiyi, bitmemiş bir bağ veya takıntılı bir düşünce zihninize geri dönebilir. Kadın figürlerle ilgili geçmişte kapanmamış meseleler ortaya çıkabilir. Kiron'un Koç'tan devreye girmesiyle birlikte partnerlik alanında eski kırılganlıklar açığa çıkabilir. Bu süreç size artık eskiyi bırak ve ilişkilerde yeni bir denge kur mesajı veriyor. 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Para ve değerler alanınızda hareket ediyor. Kazançlarınızı arttırmak için yeni fikirler geliştirebilir, yatırım konularını araştırabilir ya da bütçenizi daha stratejik bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda öz değeriniz üzerinde düşünmeniz için de uygun. Benim gerçek değerim ne sorusunu sormaktan çekinmeyin. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız var. Ayın en güçlü etkisi bu dolunay sizin karşıt burcunuzda. Yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında etkili oluyor. Son 6 aydır süregelen bir ilişki,
iş ortaklığı ya da evlilikle ilgili önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Kimileriniz için bir ilişkinin bitişi, kimileriniz içinse daha güçlü bir bağ kurma zamanı olabilir. Burada denge çok önemli. Siz kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden karşı tarafla uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. 11 Ekim'de Venüs Başak Burcu'nda, Satürn ise Balık Burcu'nda. Bunlar ikisi karşı karşıya geliyorlar. Bu etki iş ortamınız, gündelik düzeniniz, sağlık ve bilinçaltı konularında sizi sınayabilir. İş koşullarınızda fazladan sorumluluk alabilir veya sağlığınızla ilgili daha disiplinli bir yaklaşım geliştirmek zorunda kalabilirsiniz. İlişkilerde ise fedakarlık ile gerçek sorumluluk arasındaki farkı görmeniz ve netleştirmeniz gerekiyor. Aynı günlerde Yengeç'teki Jüpiter'le Koç'taki Kiron'da kare açıda kariyer hedefleriniz ile ilişkileriniz arasında bir gerilimi tetikleyecek. Partnerinizden ya da iş ortağınızdan destek görmek isteyebilirsiniz. Ancak bu destek her zaman beklediğiniz gibi gelmeyebilir. Bu süreç sizi kendi gücünüzü ortaya koymayı öğretiyor olacak. 12 Ekim'de Ay ikizlerde Venüs-Satürn karşıtlığına da kare yapıyor olacak. Bu etki özellikle eğitim, yolculuklar, inançlar ve hukuki meseleler üzerinden duygusal baskı yaratacaktır. Çok fazla şey öğrenmek ya da aynı anda birçok işe yetişmek isterken zihinsel olarak yorulabilirsiniz. Önceliklerinizi netleştirmek, zihninizi sadeleştirmek en doğrusu olacaktır. Sevgili teraziler, Ekim'in ilk yarısı sizin için tam anlamıyla bir dönüm noktası. İlişkilerde denge, aile ve iş hayatı arasında uyum, kendi değerinizi bilme temaları öne çıkıyor. Koç dolunayı ilişkilerde önemli kararlar almanızı sağlayacak. Venüs ve Satürn karşıtı ise sizden daha fazla disiplin, gerçekçilik ve sorumluluk talep ediyor. Unutmayın, bu süreçte en büyük güç kendi içsel dengenizi korumaktan geçiyor. Sevgili teraziler, 14 Ekim çok enteresan bir gün. Venüs sizin burcunuza geçiyor ve tüm dikkatleri üzerinize çekiyor. Bu dönem hem kişisel cazibenizin hem de ilişkilerdeki etkinizin arttığı bir süreç olacak. Ancak Venüs'ün Koç burcundaki retro Neptün'de kurduğu karşıtlık karşınızdaki kişilerle olan bağlarda yanılsama, hayal kırıklığı ya da belirsizlik yaratabilir. Partnerliklerde net sınırlar çizmek ve gerçeklerle yüzleşmek bu dönemin en önemli sınavı olacaktır. Ay ve Jüpiter Yengeç burcunda kavuşumda bu esnada kariyer ve toplumsal statü alanınızı parlatıyor. Ön plana çıkmak, adınızdan söz ettirmek, başarı elde etmek için fırsatlar kapınızı çalabilir. Ancak Güneş ile Kiron arasında da bir kare açı var. Bu başarı sürecinde partnerlik ve ortaklık kaynaklı yaraların da gündeme geleceğini söylüyor. Ben mi biz mi sorusu sizin için çok kritik bir hale geliyor olabilir. Gökyüzünde Venüs, Uranüs ve Plüton arasında oluşan büyük bir hava üçgeni var. Sizlere büyük bir özgürleşme fırsatı getirecek. İlişkiler, yaratıcılık, hayatı paylaşma ve kendinizi, gücünüzü ortaya koyma alanlarında yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Plüton'un durağanlığı atacağınız adımların kalıcı olacağını da gösteriyor. Ve Venüs-Neptün karşıtlığı da bu üçgene eklendiğinde ortaya da bir uçurtma açı kalıbı çıkıyor. Sizlere şu mesajı veriyor. Hayal ettiğiniz ilişkiler ve gerçek bağlar arasındaki farkı görmekten korkmayın. İllüzyon dağıldığında sizi daha sağlam, daha güçlü bir birliktelik bekliyor olacak. 14 Ekim hem ilişkiler hem de kişisel yolculuğunuzda çok önemli bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzü sizlere diyor ki gerçeklerle yüzleş, kendi gücünü ortaya koy ve dengeni bul. Ekim'in ikinci yarısı ise hayatınızda bir dönüm noktası olmaya aday yine. Gökyüzü hem ilişkilerinizde hem de kişisel kimliğinizde güçlü yüzleşmeler ve yeni başlangıçlar getiriyor olacak. 17 Ekim'de burcunuzdaki Güneş ile Kiron arasında bir karşıtlık yaşanırken Yengeç'teki Jüpiter de devreye girip bunlara güzel bir kare yapacak. Bu etki sizlerin kariyer ve ilişkiler hattında çok büyük gerilim yaratacak. Partnerinizle ya da iş hayatınızdaki önemli kişilerle geçmiş yaralar açığa çıkabilir. Jüpiter varsa her şeyde büyük olur. Jüpiter kariyer alanınızda büyütücü bir rol oynayacağı için otorite figürleriyle sürtüşmeler de gündeme gelebilir. Buradaki asıl ders kendi kimliğinizi ortaya koyarken başkalarının beklentilerine fazla bağımlı olmamak olmalı.
20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep Burcu'nda kavuşuyor. Bu kavuşum para ve değerler alanınızı etkiliyor. Finansal meselelerde sert konuşmalar, hızlı kararlar ya da ortak para konularında tartışmalar gündeme gelebilir. Fakat bu etkiyi doğru kullanırsanız gelir kapılarınızı arttıracak yeni projeler için güçlü bir motivasyon bulabilirsiniz. 21 Ekim'de sizin burcunuzda bir yeni ay var. Bu yeni ay hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyor. Kendinizi yeniden tanımlayabilir. İlişkilerinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Kişisel görünümünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle yaptığı uyumlu açı bu başlangıçların kaderinizde kalıcı bir dönüm noktası olacağını da gösteriyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız finansal konular, özdeğeriniz ve güvenlik alanlarınız olacak. Parayla ilişkinizi yeniden yapılandıracaksınız. 24 Ekim'de Güneş'le Plüto arasında bir kare açı oluşuyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcılığınızda bir baskı hissedebilirsiniz. Ancak aynı gün Akrep'teki Merkür, Mars ve Lilith, Jüpiter ve Satürn'ü oluşturduğu bir su üçgeni var. Sizlere muazzam bir destek sunacak. Maddi kaynaklarınızı yeniden düzenlerken hem iş hayatınızdan hem de içsel inancınızdan güç alacaksınız. 25 Ekim'de ay düğümleri ve ay arasında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu etki sizin ilişki alanınızı işaret ediyor. Ortaklıklar, evlilik ve bireysel yönünüz arasında bir gerilim yaşayabilirsiniz. Burada önemli olan karşı tarafa uyum sağlamak için kendi kimliğinizden vazgeçmemek olmalı. 29 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Bu etki kardeşler, yakın çevre ve eğitim konularında ani gelişmelere işaret ediyor. Beklenmedik bir haber alabilir, sürpriz bir yolculuk yapabilirsiniz. Aynı gün Güneşle Ay arasında da bir kare açı var. Para ve duygusal ihtiyaçlar arasında bir huzursuzluk yaratabilir. Sevgili teraziler, bu dönem sizlere şunu söylüyor. Kendi kimliğinizi ve değerlerinizi yeniden tanımlama zamanı. İlişkilerinizde yeni başlangıçlar yapabilir. Finansal düzeninizi değiştirebilirsiniz. Krizler karşısında esnek kalın. Çünkü gökyüzü sizi daha güçlü bir benliğe dönüştürmek için çalışıyor. Ekim ayı zor bir ay. Umutlu ve mutlu bir ay olmasını diliyorum sizler için. Sevgiyle kalın.